Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bugün evde kalan ekmekleri nasıl değerlendirebilirim sorusuna cevap bulacağınız güzel bir tarif hazırladım. Tarif için büyük boy bir tane kuru soğan kullandım. Gördüğünüz gibi kabuğunu soyduğum kuru soğanı doğrayıp hazırlıyorum. Kuru soğanı doğradığım tava içerisine alıyorum. Tarif için bir tane kapya biber kullandım. Orta boy bir kapya biberi sap kısmını aldıktan sonra gördüğünüz gibi çekirdeklerini de temizledim. Kapya biberi küp küp doğrayacağım. Tarif çok pratik, çok da lezzetli. Söylediğim gibi evdeki ekmekleri değerlendirirken güzel bir lezzet hazırlamış olacaksınız. Tarifi ıspanakla yaptım. 200 gram ıspanak kullandım tarif için. Öncesinde temizledim, yıkadım. Gördüğünüz gibi doğrayıp hazırlıyorum ıspanağı da. Tava içerisine soğanı almıştım. Yarım çay bardağının yarısı kadar zeytinyağını tava içerisine ekliyorum. Zeytinyağı içerisinde soğanı soteleyeceğim. Soğanı biraz soteledim. Sonrasında doğradığım kapya biberi içerisine ilave ediyorum. Hazırladığım bu tarifi dilerseniz gün içerisinde, dilerseniz akşam yemeğinde bile severek yanında bir çorbayla tüketebilirsiniz. Bir diş sarımsak kullandım tarif için. Gördüğünüz gibi bir bıçak yardımıyla doğradım sarımsağı. Tüm malzemeleri şöyle bir karıştırdım. Tava içerisine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası ekleyip malzemeleri karıştırmaya devam ediyorum. Hazırladığım bu tarifi hem bayat ekmekleri değerlendirirken eğer ki çocuklarınız ıspanak sevmiyorsa pide lezzetinde olduğu için bu tarifi hazırladığınızda severek yiyeceklerini düşünüyorum. İçerisine bir çay kaşığı kadar pul biber ekledim. Güzelce tüm malzemeleri soteledim. Sıra geldi hazırladığım ıspanağı içerisine eklemeye. Hazırladığım 200 gram ıspanağı tava içerisine ekledim. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Ispanağı da diğer malzemelerle soteleyip sonrasında bayat ekmek pidesinin yapımına geçeceğim. Gördüğünüz gibi hazırladım. Çok fazla pişirmeyeceğim ve bu aşamada altını kapatıyorum. Tarif için 2 tane halk ekmeği kullandım. Gördüğünüz gibi ekmekler üst kısmını alıyorum. Sadece bir bölümünü alacağım. İçerisindeki ekmeğin içini de kullanacağım. İsraf etmemek için. Gördüğünüz gibi ekmeğin içini içe doğru bastırıyorum. Siz dilerseniz alabilirsiniz. Ben israf etmemek için iyice içe doğru bastırıp kullanmak istedim. Dilerseniz alıp köfte içi olarak da kullanabilirsiniz, kenara ayırıp. Gördüğünüz gibi her tarafına parmak uçlarımla bastırıyorum. İç kısmını iyice içe doğru bastırdım ve sıra geldi hazırladığım ıspanaklı iç harcı ekmeklerin içine doldurmaya.
Bu tarifi hazırladığınızda hem bayat ekmeği değerlendirmiş hem de lezzetli bir tarif hazırlamış olacaksınız. Söylediğim gibi dilerseniz gün içerisinde, dilerseniz akşam yemeğinde bile tüketebilirsiniz. Doyurucu bir lezzet. Zaten gördüğünüz gibi tam bir ekmeği hazırladım. Sadece üstünden bir parça aldım. İçini de boşaltmadım ekmeğin. Hazırladım. 2 tane ekmeği gördüğünüz gibi içerisi ıspanaklı iç harç dolu. Üzerlerine birer tane yumurta kırıyorum. Bir pide hazırlar gibi. Yumurtaları da kırdım. Çatalın ucuyla yumurtayı ekmeğin üzerine dağıtıyorum. Dilerseniz olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Ben her tarafı eşit olsun istedim. Yumurta sarısının yumurta sarısını da gördüğünüz gibi dağıttım. Fırına girmeden önce üzerine rendelenmiş kaşar ilavesi yapacağım. Üzerine 70 gram rendelenmiş kaşar ilavesi yapıyorum. 1 su bardağından biraz daha az, öyle düşünün, eklediğim kaşar miktarı ve üzerine kaşar ilavesi yaptım. 180 dereceli fırında 25 dakika pişmesi için bırakacağım. Her fırının derecesi farklılık gösterebilir. Sizler üzerindeki kaşar eriyip içerisindeki yumurta piştikten sonra çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırladığım ekmek pidesi ıspanaklı fırından çıkmaya hazır. Fırından çıkarttığım ıspanaklı ekmek pidesinin üzerine tereyağı sürdüm ve bu güzel lezzeti sıra geldi servise almaya. Bıçakla gördüğünüz gibi doğrayıp servise alacağım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Lezzetli, çıtır çıtır, hamur yoğurmadan bir pide tarifi yapmak istiyorsanız hem bayat ekmekleri değerlendirip hem de lezzetli bir pide hazırlamış olacaksınız bu tarifi hazırladığınızda. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.